Bugün konumuz olan kabiliyetin ne tür bir kabiliyet olduğunu daha iyi anlamak için yaklaşık 5 yıl öncesine gitmemiz faydalı olabilir. Tarih 31 Ağustos 2020. Türkiye o zamanlar Doğu Akdeniz'de öyle bir şov yapıyordu ki karşımıza kim çıkarsa çıksın arkasına bakmadan geri kaçmak zorunda kalıyordu. Çünkü Türkiye o dönem Doğu Akdeniz'de gerçekten gözünü karartmıştı. Bazı olaylarda Avrupa ülkelerine ait bazı gemileri geri adım atmasalardı batıracaktık. O kadar sert bir politika izliyorduk. Tabii ki bu dönemde attığımız bütün adımlar Yunanistan'ı köşeye sıkıştırdı. Çünkü bütün batılı güçler Yunanistan'ın arkasına toplanıp ona sahip çıkmak için bizim karşımıza geçiyordu. Yine böyle olaylardan birinde Yunanistan'ın yardımına Fransa koştu. O dönem biz bölgede sismik araştırma gemilerimizde arama tarama faaliyetleri gerçekleştiriyorduk. Önce bizim Navtex ilan ettiğimiz bölgeye Yunan fırkateyni geldi ve Oruç Reis sismik araştırma gemimizi taciz etmeye kalktı. O dönemler ortam genelde gergin olduğu için Oruç Reis gemisi donanma unsurlarımızla birlikte geziyordu. Türk donanmasından Kemal Reis fırkateyni Yunan fırkateynine hemen müdahale etti ve fırkateyn kullanılamaz hale geldi. Yunan tarafı bu fırkateyni onarabilmek için tersaneye çekerek götürmek zorunda kaldı. Ama bizim için bugün önemli olan mesele bu değil. Bundan sonrası. Fransa Yunanistan'a destek olmak için bölgeye fırkateynini göndermişti. O fırkateyn Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgelerde gezerek bize meydan okumaya kalktı. Akıllarınca Avrupa Birliği'nin liderliğini oynuyorlardı ve bu konuda bizi kullanmaya kalktılar. Yunanistan'a sahip çıkıp Avrupa Birliği'nin lideri olacaklardı. Ama işler pek de istedikleri gibi gitmedi. Çünkü daha sonra Türkiye o gemiye de müdahale etti. Ama farklı bir şekilde. Yunan basınında Fransız fırkateyninin Yunan yetkililere çağrı yaptığı telsiz konuşması paylaşıldı. Fransız fırkateyni tam olarak şu cümleleri kuruyordu. Gemimizin bütün dijital göstergeleri kilitlendi. Navigasyonumuz çalışmıyor. Silah sistemlerimiz off konumuna düştü. Gemimizin üstünde tanımlayamadığımız yüzlerce cisim uçuyor. Bunların ne olduğunu anlayamıyoruz. Dijital sistemlerimizin tamamı kontrolümüzden çıktı. Lütfen bize kılavuz gönderin. Tabii Fransız fırkateyni bu çağrıları yapsa da yardım isteğini bir türlü Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ulaştıramadı. O dönem Birleşik Arap Emirlikleri ile de büyük gerginlikler yaşıyorduk ve onlar da Yunanistan'a destek olmak için bölgeye savaş uçakları göndermişlerdi. Bu olaydan sonra Birleşik Arap Emirlikleri savaş uçaklarını geri çekti. Fransız fırkateyni zar zor sürüklenerek geri kaçtı. Yani Yunanistan'a yardıma geldiler ama kendileri Yunan sahil güvenliğinden yardım dileyecek hale geldiler. Ve bunu yaparken Türkiye tek bir mermi bile atmadı. Hatta kriz çıkaracak bir gerginlik bile olmadan halledildi bu mesele. Peki bu nasıl oldu? Tabii ki elektronik harp marifetiyle. İşte bugün bu konuyu konuşuyoruz. Türkiye öyle bir elektronik harp podu geliştirdi ki şu an dünyada bunun bir muadili yok. Yani ben bu videonun başlığına Türkiye dünyanın en iyisini geliştirdi yazsam yalan olmaz. Çünkü Türkiye dünyadaki tek örneği geliştirdi. Haliyle dünyanın en iyisi o. İşte bu yüzden bugün bu konuyu konuşuyoruz. Elektronik harp nedir şeklinde başlayıp son yaşanan gelişmeye doğru yavaş yavaş geleceğiz. Siz sadece arkanızı yaslanın ve izleyin. Çünkü bugün göğsünüz kabaracak. Ama onun hemen öncesinde hazır intro girmişken videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dostlar selamünaleyküm. Bazı konulara girerken meseleyi biraz açmakta fayda oluyor. Çünkü belli başlı sistemlerden bahsederken onun ne olduğu ile ilgili kafanızda herhangi bir soru işareti kalmıyor. Atıyorum tank, savaş uçağı, insansız hava aracı ya da ne bileyim balistik füze filan dediğim zaman çok fazla detayı olan konular olsa da bunların genel anlamda ne olduğu kafanızda net. Ama bugünkü konumuz yani elektronik harp biraz daha detaya girmemizi gerektiren bir konu. Bu konuya yabancı değilsiniz. Anlattığımız neredeyse bütün platformlarda elektronik harp kabiliyetinden bahsediyoruz. Yani sadece Aselsan üretimi Koral sistemini konuşurken elektronik harp meselesine girmedik. Milli savaş uçağımız söz konusu olduğunda da, milli seyir füzemiz söz konusu olduğunda da bunların elektronik harp kabiliyetlerinden mutlaka bahsettik. Ama bu kadar çok bahsettiğimiz bu kabiliyetin genel hatlarını çizmedik bugüne kadar. O yüzden öncelikle elektronik harp nedir sorusunu cevaplayarak başlayalım. Elektronik harp çok dar sınırları olan bir kavram değil. Öncelikle şunu belirtmemde fayda var. Türkiye bu konuda dünyada en iyi 3-5 ülkeden biri konumunda. Bunu da laf olsun diye söylemiyorum. Bunu Suriye'de yaptığımız operasyonlarda da kanıtladık. Karabağ Harekatı'nda da. Aynı şekilde Libya'da da. Zaten Adalar Denizi'nde Fransız fırkateynine karşı yapılan uygulamayı biliyorsunuz. Yani Türkiye bu konudaki yetkinliğini bugüne kadar her fırsatta kanıtladı. O yüzden çok rahat bir şekilde dünyada en iyi 3-5 ülkeden biri konumundayız diyebilirim. Ve bu konuda iyi bir pozisyonda olmak çok önemli.
Çünkü teknoloji geliştikçe elektronik harp savaşın daha da merkezine doğru ilerliyor. Bir türlü giremedik konuya, artık başlayalım. Elektronik harp, elektromanyetik dalgaların belirli frekanslarda yönlendirilmesiyle gerçekleştiriliyor. Sinyal istihbaratı ve elektronik karıştırma ya da karşı tedbir olarak ikiye ayırabiliriz. Yani düşmanınızın kullandığı elektronik ekipmanların yanıltılması, devre dışı bırakılması, kör edilmesi gibi birçok faaliyeti var. Bu aslında çok eski bir harp yöntemi sayılmaz. Birinci Dünya Savaşı'nda telgraf hatlarının dinlenmesini filan elektronik harbin ilk örnekleri olarak kabul edenler de var. Ama aslında bugün bahsettiğimiz elektronik harp bundan tamamen farklı. İkinci Dünya Savaşı'nda bunun ilk örneğinin görüldüğünden bahsedebiliriz. Çünkü orada Almanlar gece bombardıman uçuşlarında hedefe bombayı doğru zamanlamayla bırakabilmek için bir sistem geliştirdiler. Hedefe doğru yönlendirilen antenlerden radyo dalgaları yolluyorlardı. Bununla da hedefin üstünde olduklarını anlıyor ve bombayı doğru zamanda bırakabiliyorlardı. Aynı zamanda kendilerine karşı yapılan atışlardan da böylece kaçabiliyorlardı. İngilizler ise buna karşı bir yöntem geliştirdiler. Güçlü vericilerle Almanların kullandığı radyo dalgalarıyla aynı frekansta yayınlar yapmaya başladılar. Almanların yolladığı radyo dalgaları İngilizlerin vericilerinden yapılan yayınların frekanslarıyla kesişiyordu ve Alman uçakları hedef tespiti yapamıyordu. İşte tam olarak tarihteki bilinen ilk elektronik harp yöntemi olarak bu gösterilebilir. Dediğim gibi elektronik harbin iki çeşidi var. Birincisi sinyal istihbarat. Elektronik sinyaller toplanıyor, işleniyor ve bununla bilgi ediniliyor. Radyo dalgalarını izlemek, uydu iletişimini izlemek, telefon konuşmalarını takip etmek gibi örnekler verebiliriz buna. Bizim esas noktamız ise ikincisi, yani elektronik karıştırma ya da aldatma. Bunun olayı da iki cihaz arasındaki kablosuz bağlantının bastırılması, engellenmesi ya da buna müdahale edilmesi diyebiliriz. Yani karşıdaki cihaza istediğiniz şeyi yaptırma gücü de diyebiliriz buna. Mesela bir radarın yerini tespit edebilirsiniz bununla. Onu köreltebilirsiniz. Dost unsurları ona düşman unsur gibi gösterebilirsiniz. Yani düşmanın kendi kendini vurmasını sağlayabilirsiniz. Ya da havada olmayan cisimleri varmış gibi gösterebilir, olanları ortadan kaybedebilirsiniz. Bunlar gibi daha birçok kullanım şekli var ve bu yüzden çok önemliler. Bugün konumuz olan elektronik harp kodunun ne olduğundan da bahsetmek gerekiyor elbette. Elektronik harp kodu, savaş uçakları ve insansız hava araçları gibi platformlara entegre edilen elektronik harp sistemleri. Düşman radarlarını ve elektronik sistemleri bozabiliyorlar, aldatabiliyorlar, karıştırabiliyorlar. Genellikle bunlar harici bir pod olarak taşınıyor ve hava araçlarına modüler olarak ekleniyor. Tam olarak bugünkü konumuzda olduğu gibi. Türkiye, insansız hava aracı konusunda sürekli kendini geliştiren bir ülke. Hatta en eski sistemimizi bile güncel tutuyoruz. Bugün konumuz aslında buna çok güzel bir örnek. Çünkü Baykar'ın Bayraktar TB2 platformuyla Aselsan'ın milli teknolojisi Antidot elektronik destek podu geçen ay test edildi. Bu haber değerli çünkü dediğim gibi bunun dünyada bir örneği yok. Böyle elektronik harp podları yok demiyorum. Bunların örnekleri var. Ama Batı bu elektronik karıştırma olayını daha çok gelişmiş uçaklarla yapıyor. ABD F-18 savaş uçağının Growler modelini kullanıyor mesela. Aynı şekilde Avrupa Eurofighter ve Rafale savaş uçaklarını kullanıyor. Biz onların uçakla yaptığı bu işi şu an Bayraktar TB2 ile yapabilir hale geldik ve dediğim gibi dünyada böylesine bir sistemi insansız hava aracı ile kullanabilen başka bir ülke yok. Bu gelişme bize çok büyük kazanımlar sağlayacak. Öncelikle askeri anlamda elbette elimiz güçlenecek artık. Biliyorsunuz kamikaze dronlar filan terör örgütlerinin bile eline geçti. Çok kolay temin edilebiliyorlar. Mesela İran şu an PKK'ya kamikaze drone temin ediyor. Bu tarz sistemleri engellemenin birçok yolu var. Ama en başarılı olanlarından biri güçlü bir elektronik harp kabiliyeti. İşte Türkiye şu an bunu kazandı. Aynı şekilde düşman radarlarına karşı da bir güç elde ettik. Ama tabii ki sadece mesele askeri değil. Aynı zamanda ekonomik de bir mesele. Türkiye bu gelişmeyle birlikte insansız hava aracı pazarındaki konumunu iyice güçlendirdi. Bu haber çıkınca genelde testin Bayraktar TB2 ile yapılması tuhaf karşılandı. Çünkü Bayraktar TB2'nin eski bir platform olduğunu düşünenler var. Ama şahsi görüşüm platform olarak onun seçilmesinin çok daha değerli olduğu. Çünkü unutmayın ki şu an yeryüzünde en fazla üretilen ve satılan insansız hava aracı hala Bayraktar TB2. Yani dünyanın bir numarasından bahsediyoruz. Pazarı çok büyük ve bu sistemin hala güncel tutuluyor olması ayrıca kıymetli. Onlarca ülkeye sattığınız bir sisteme en az o kadar daha talip varken o sistemi sürekli güncellemeniz Türkiye'nin bu pazardaki ağırlığını pekiştirir ve payını da gittikçe arttırır. İşte bu yönüyle de bu gelişme çok önemli. Yani kısaca özetlersek Türk savunma sanayi yine bir destan yazdı. Düne kadar biz kopyalayan ya da trendi takip eden ülke konumunda bile değildik. Sadece alıcıydık. Şimdi ise bırakın sistem kopyalamayı ya da onları taklit etmeyi, dünyada öncülerden olduk ve bunu 15-20 yıl gibi kısa bir sürede başardık. Bir 15-20 yıl daha geçtiğinde bu alanda nasıl bir konumda olacağımızı ben tahmin edemiyorum. Sizin tahminleriniz varsa yorumda belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.